Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Bugün ise yanımızda ne var abi? 1.4 motorlu Egea Cross Urban var. 2023'ün son videosunu Egea Cross'ta yapalım dedik. Malum kanalımızın ismi bildiğiniz gibi EcoCar TV. Neden? Ekonomik bir SUV görünümlü bir araçta yapmayalım ki? Çünkü neden olmasın? Değil mi? Arkadaşlar bugün bu aracımızı inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenelim. Kanala bir abone olalım. Sonra da Egea Cross Urban'a geçelim. Arkadaşlar Egea Cross'a dışarıdan baktığımızda aslında gördüğünüz gibi Egea'dan çok da bir fark yok bu aracın. Nedir abi? Yerden biraz daha yükseltilmiş. Ön tamponu farklı. Çünkü ön tamponunda gördüğünüz gibi şöyle bir difüzör var. Aracımızın kaputu aynı diğer Egea'larda olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5 parçalı bir kaputu var. Hani böyle ortası öne doğru geliyor. Biliyorsunuz bu araç yurt dışında Dodge Neon olarak da satılmaktadır. Sedan versiyonları Amerika ve Arap pazarlarında. Bugünkü aracımızda neler var abi? Gördüğünüz gibi ledlerimiz var. Urban paket olduğundan dolayı. Full led farlarımız var. Önde bir tane çeki demirimizi görüyorsunuz. Sis farlarımızı görüyorsunuz. Sis farları sarı yanıyor. Başka neyimiz var abi? Ön tarafta herhangi bir park sensörümüz yok. Bilginiz olsun. Dediğim gibi ön taraf zaten yeni amblem bu arada. Ön taraf zaten komple Fiat Egea'nın aynısı. Fiat Egea videolarını zaten kanalımızda bulabilirsiniz. Manuelinde, otomatiğinde incelemiştik. Bugünkü aracımızın jantları urban paket olduğundan dolayı biraz daha farklı. Biraz eğlendik demiştim. Çamurları da burada görüyorsunuz. Bugünkü aracımızda ne var abi? 215'e 55 R17 var. 17 inç jantlarımız var bugünkü aracımızda. Yanda neyimizi görüyorsunuz? Gördüğünüz gibi sinyalimiz burada. Aynalarımız elektrikli klasik Egea aynası. Bunu bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Söylemeyi unutmadan şöyle araca boydan baktığımız zaman aracı boydan boya kaplayan dodiklerimiz mevcut. Neden? Çünkü bu araç bir cross. Normal Egea'dan farkı cross olması, yerden biraz daha yüksek olması. Kapı kollarımız yanlamasına yerleştirilmiş, tutup çekmeli. Kapı seslerimiz bu şekilde. Ya gerçekten büyük bir gurur ya. Hani Fiat mühendislerini buradan tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum Fiat mühendislerine. Abi şu muhteşem bir olay ya. Hani arkadaşlar tabii ki de 29 Ekim geçti ama tekrardan hepimizin Cumhuriyeti kutlu olsun. Hani biz göremeyiz ama inşallah çocuklarımız, torunlarımız Cumhuriyetimizin 200. 300. 500. yaşlarında görürler diyelim. Devam ettik. Aracın arka tarafına doğru geldik. Arkasında nelerimizi görüyoruz? Gördüğünüz gibi aracın üst tarafında antenimizi görüyorsunuz. Port bagaj ayaklarımızı görüyorsunuz. Ama bu araca port bagaj takmak için aparat gerekiyordu diye biliyorum, bilginiz olsun. Burada neyimiz var abi? Üçüncü toplanmamız var. Burada güzel bir spoilerımız var. Burada arka sileceğimizi görüyorsunuz. Fişkemiz de nerede? Bakın fişkemiz şurada. Başka neyimiz var abi? Eski nesil Fiat amblemimizi görüyorsunuz. Burada EcoCar TV yazımız. Videoyu beğenelim. Burada Egea yazımızı görüyorsunuz. Arka stoplarımız bu şekilde. Kedi gözlerimiz aşağıda. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Aşağıda çok güzel bir difüzör var. Aracın arka sis farı burada arkadaşlar, bilginiz olsun. Şurada gördüğünüz gibi arka park sensörlerimiz var demiştik. Geri görüş kamerası yok. Cross yazımızı görüyorsunuz. Arka çeki demir kapağımız burada arkadaşlar. Diğer arka sis farı da burada. Aracın şöyle etrafına doğru gezdiğimizde ne görüyoruz abi? Burada tank kapağımızı görüyoruz. Bu araç benzinli olduğundan dolayı herhangi bir AdBlue ya da LPG bağlantısı yok. %100 benzin yani. Burayı böyle kapattık. Aracın sağ tarafında, sol tarafına ek olarak sadece neyimiz var? Tank kapağımız var. Aracımızı 360 derece böyle gördük, gezdik. O zaman yavaştan aracın içine geçelim. Aracın içine geçerken kapımızı açtık. Buralar tabii ki de sert. Burada böyle bezvari bir kaplama var. Bez koymuşlar buraya. Buralar biraz yumuşak. Tutma yerimiz burada. Açma kolumuz burada. 4 cam otomatiğimiz var. Aynalarımız elektrikli. Ayna seçicimiz, ayna joystick'imiz. Buralarda sert. Hani şişe saklama alanlarımız burada. Koltuğumuz tabii ki de manuel. Elektrikli bir koltuğu yok. Koltuğumuzun alçaklık yükseklik ayarı mevcut. Burada da bel ayarını, ileri geri ayarını yapıyorsunuz. Koltuklarımızda gördüğünüz gibi çok güzel desenleri var. Koltukları sevdim. Gayet güzel, rahat koltukları var. Buralar dikişler falan filan.
Şöyle aracın içine oturduk. Kapımızı kapattık. Ege Cross'un içine geçtiğimizde ise arkadaşlar, her zamanki gibi soldan başlayacak olursak, burada nelerimizi görüyoruz? Tabii ki de ön arka sis farlarımızı görüyoruz. Ha, şöyle bir güzelliği var bu aracın. Bazı araçlarda sis farını açmak için farları açmanız gerekiyor. Yakmanız gerekiyor. Bunda şöyle bir özellik var abi. Bakın. Farlar hiçbir şekilde yanmıyor. Şuradaki tuşa basıyorum. Otomatikman hem farları yakıyor hem sis farlarını yakıyor. Bu özelliği beğendim. Başka neyimiz var abi? Arka sis, tabii ki de ön sis farımız burada. Arka sis farımız burada. ESP kapatma tuşumuz. Lastik resetleme tuşumuz. Far yükseklik ve alçaklık ayarımızı burada görüyoruz. Havalandırma menfezimiz burada. Havalandırma yönlendiricimiz burada. Aracın sol tarafında sinyalimiz var. Merhaba. Göstergemizde nelerimiz var? Bugünkü aracımız urban paket olduğundan dolayı dijital hayalet ekran dediğimiz gösterge, dijital göstergemiz tabii ki de mevcut. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar, devir saatimizi burada görüyoruz. Hız göstergemizi burada görüyoruz. Burada aracın kalan menzilini, yakıt deposunu görüyoruz. Bugünkü aracımız kaç kilometredeymiş? 17.062 kilometrede. Saatimiz 15.10. Direksiyonu çok anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Klasik Egea direksiyonu. Neyimiz var? İşte sesli komut özelliği var. Araç ayarlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. İşte Uconnect bağlantısı var. Bende olmadığından dolayı bağlayamıyorum tabii ki de. Araç bilgileri, lastik basıncı, işte ortalama hız vesaire vesaire. Hepsini burada görebiliyoruz. Kornamız bu şekilde. Hız sabitleyicimiz var. Hızlıca buraya anlattığımızı düşünüyorum. Burada nelerimiz var? Tabii ki de silecek kolumuz mevcut. Bu arkadaki sileceği çalıştırıyor. Bu da öndeki sileceği çalıştırıyor arkadaşlar. Otomatik silecek özelliği yok ama bilginiz olsun. Şöyle aracın sağ tarafına doğru geldik. Çok güzel dokunmatik ekranımız var. Şöyle fiyat yazılı. Bu ekrana biz hakimdik. Nereden hakimdik? 1.6 Doblo videosu atmıştım. Hatırlarsanız kanalın eski takipçileri. Oradan. Buralar yumuşak abi. Bakın sert değil buralar. Çok güzel yumuşak yapmışlar buraları. Gerçekten Egea insana değer veriyor. Buralar biraz sert sadece. O da bağlantı olduğundan dolayı. Ekranımız çok güzel. Niye çok güzel abi? Bluetooth özelliği var. Apple CarPlay özelliği var. Android Auto özelliği var. Uconnect özelliği var. Yani ekranı istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz abi. Kısaca uzun yoldaysanız burada da buna basıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Gözünüzü almıyor. Aracımızın ses sistemi de güzel. Ben beğeniyorum Fiat'ın ses sistemlerini. O ellerini şu başına bir kere daha. Bas böyle vurdukça vuruyor. Tam piyasa yapmalık araba arkadaşlar. Burada neyimiz var abi? 2 tane havalandırma menfezimiz var. Burada yönlendiricilerimiz var. Açıp kapatma. Burada City tuşumuz var. City tuşunu bakın şurada, City devre dışı. Tekrar bastık. City devrede. Abi bu aracın direksiyonu elektrikli bir direksiyon olduğundan dolayı Fiat bunu yıllardır kullanıyor. Fiat'ı tebrik ediyorum. Fiat'ı ve Fiat mühendislerine. Bu City tuşu aktif olduğu zaman direksiyon böyle kuş gibi oluyor. Ama City tuşunu kapattığımız zaman abi direksiyon böyle biraz ağırlaşıyor. Açık konuşmak gerekirse. Başka neyimiz var? Kapı kilitleme açma tuşumuz. Dörtlü flaşörümüzü burada görüyoruz. Airbag, ikinci airbag uyarısı. Buralar boş. Çok yani full paket olmadığından dolayı. Dijital klimamız var. Gördüğünüz gibi burada ayarlayabiliyorsunuz. İşte max AC, klimayı kapat aç, cama ver, kafaya ver, ayağa ver. Arka cam rezidansı, işte otomatik klima, içerideki havayı muhafaza et veya fanı buradan ayarla, cart. Burayı böyle kapattık. Burada nelerimiz var abi? Gördüğünüz gibi 12 volt soketimiz var. Çakmaklık olmayan çakmaklık girişi. USB çıkışımız var bir tane. Eski nesil. Burada bir tane böyle telefonunuzu vesaire saklamak için güzel bir alan var. Gördüğünüz gibi. Kablosuz şarj özelliği yok ama bilginiz olsun. 6 ileri manuel şanzımanınızı burada görüyorsunuz. Bu R'yi de Fiat yıllardır bu şekilde kullanıyor. Altının yanına ya da altının yerine koyuyor bunu. Ben bunu ilk nerede görmüştüm? Stilo'da görmüştüm diye hatırlıyorum. Aynı zamanda eski nesil, bunun bir eski nesilinde yani Linea'larda, benzinli olanlarında da aynı bu şekildeydi. Farklı. Vites körüğü falan güzel ama hani normalde Egea'nın vites körükleri hemen şuralardan vesaire çıkıyor. Bunda çıkmamış. Güzel. Plastik kaplamamız var. 2 tane bardaklığımız, bir tane de soda koyma cebimiz var. El frenimiz tabii ki de manuel. Manuel bir el freni mevcut. Doğru gelecek olursak
Burada bir tane neyimiz var? Ruhsat saklama cebimiz var. Güneşliğin kalitesi vesaire güzel. Yumuşak yani. Kapaklı bir tane aynamız mevcut buradan. Buraya gelen arkadaşım ne yapman gerektiğini biliyorsun. Sen anladın. Burayı kapattık. Neyimiz var abi? Burada ışıklandırmamız var. Hani ışıklandırmaları sarı yapmışlar. Çok sevmiyorum biliyorsunuz. Aynamızda herhangi bir karartma yok. Aracın torpidosuna şöyle baktık. Yavaş açılıyor. Hani içinde herhangi bir kaplama yok ama yavaş açılan torpido her zaman iyidir. Şöyle bakacak olursak bir tane burada var ama burada bir tutamacımız yok. Fiyat mühendislerine saygılar. Hani şuraya da bir tane koyun bari abi ya. 3 tane tutamacımız mevcut. Emniyet kemerlerinin herhangi bir alçaklık yükseklik ayarı mevcut değil arkadaşlar, bilginiz olsun. Ön taraf anlattık. O zaman videoyu beğeniyoruz. Kanala abone oluyoruz. Sonra da ne yapıyoruz? Arka tarafa geçiyoruz. Ege Cross'un arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar, arka tarafta aynı ön tarafta olduğu gibi kapı seslerimiz bu şekilde. Kapımızı açtık. Kapılarımızın buralar tabii ki de sert. Burası yumuşak. Hani burayı aslında biraz daha sert ön tarafa göre. Bez falan koymuşlar ama burada neyimiz var? Şişe saklama cebimiz var. Arka camlarımız da otomatik tabii ki de. Koltuklarımız muhteşem Isofix bağlantıları var koltukların. Başka neyimiz var abi? Arka tarafta çocuk kilidimiz var. Şurada gördüğünüz gibi. Anahtarla bunu böyle çevirdiğiniz zaman arka tarafın kapıları açılıyor ya da açılmıyor. Şöyle aracın içine doğru geçtik, oturduk. G-Cross'un arka tarafına doğru geldiğimizde öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Hani dizlerim gayet rahat ediyor abi. Etmiyor değil. Şöyle bakacak olursak burada 3 parmak, burada 2 parmak boşluğumuz var. Kafa mesafesinde ise neyimiz var abi? Tabii ki de gördüğünüz gibi ne kadar? Şöyle bir 4 parmak aşağı yukarı bir karış falan kafa mesafesi var. Gayet güzel, gayet rahat. Ön tarafta anlatmayı unuttuğumuz ne kaldı abi? Tabii ki de kol dayaması. Şöyle kol dayamasını da gösterecek olursak sizlere. Kol dayaması burada. Hani dikişleri falan gayet güzel. Burası zaten bez, yumuşak. Ama kol dayamasının herhangi bir alçaklık, yükseklik ayarı yok. Sadece bu şekilde ileri ve geri oluyor. Bilginiz olsun. Şaft tüneli, öyle çok yüksek bir şaft tüneli mevcut değil bugünkü aracımızda. Şöyle gördüğünüz gibi şu kadar bir şaft tüneli var. Başka neyimiz var abi arka tarafta? Burada bir tane ışıklı tuşlu aydınlatmamız mevcut. Arka tutamaçlarımız bu şekilde. Bakın burada ne var? Gizli bir askı aparatı var. Tabii ki de benden buraya artı bir puan. Koltuğumuzda herhangi bir kol dayaması yok. Koltuklarımız 2+1 düzene sahip. Isofix bağlantıları şu aşağıda bir yerde. Hani bulmacayı çözerseniz koltuğunuzu bağlayabilirsiniz. Bugünkü aracımızda tabii ki de pandizot var. Yok değil. Söylemeyi unutmadan bugünkü aracımızın camı tam açılıyor. Bilginiz olsun. Bakın şöyle yanım falan değil. Hani arkası da böyle çok basık değil. Havadar güzel yani. Ben sevdim burayı. Ne yaptık? Arka tarafı da inceledik, baktık. Yoksa hala beğenmedin mi? Çok ayıp ediyorsun bak. Videoyu beğeniyorsun. Eğer beğenmediysen, kanala abone değilsen de bir abone oluyorsun. Ne yapıyoruz biz de bu arada? Bagaja geçiyoruz. Ege Cross'un bagaj kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar, bagajımız tabii ki de manuel. Şuradan şöyle tuttuk. Bagajımızı kaldırdık. Bugünkü aracımızda pandizot var. Yok değil. Şimdi bagaj hakkında size şu litre diye söyleyemeyeceğim. O yüzden iki ihtimal söylüyorum arkadaşlar. Birincisi, bugünkü aracımızda stepme olmadığından dolayı bugünkü aracımızın bagajı 440 litre. Ama normalde lastik tamir seti olmayıp da stepme olan bagajlarda bagaj toplamda 380 litre oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani stepme varsa 380, stepme yoksa 440 litre. Bagaj hacmi var bu araçlarımızın. Bagajımızda bizi neler karşılıyor? Gördüğünüz gibi burada gayet güzel bir yükleme eşiğimiz var. Sert. Yükleme eşiği biraz yüksek ama biliyorsunuz benim eller yaba gibi, şöyle bir karış. Burada neyimiz var abi? Bir tane burada askılığımız var. Bir tane de burada askılığımız var. Kanca karşılıklarımız ise gördüğünüz gibi bir tane şurada var. Bir tane de şurada var. Nerede? Tam olarak şurada var. Bagaj aydınlatmamız sadece burada var. Bilginiz olsun. Burada boş bir yer var. Dolu paketlerinde burada 12 volt soketi var. Bugünkü aracımızda yok. Burayı böyle kapattık. Bagajın yapısı falan çok güzel ama arkadaşlar. Hani böyle dokusu yumuşacık. Yumuşacık. Gayet güzel yapmışlar. Dediğim gibi lastik tamir seti var bugünkü aracımızda. Herhangi bir stepme yok. Burayı böyle kapattık. Üst taraf sert. Bir tane burada, bir tane burada tutma kolumuz var. Burayı böyle tuttuk, kapattık. Ege Cross'umuzun bagajına. Buraya kadar videoyu izleyen arkadaşım, sana çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğin, dinlediğin,
takip ettiğin için. Bu arada abone olduğun için tabii ki de abone olduysan. Arkadaşlar 2023 2020'lerden beri yani en berbat geçen senelerden biriydi. Benim için biraz iyi geçti. Neden iyi geçti? Çünkü abi aşağı yukarı kanalı kuralı bir yıl oldu. Bir yılda sizlerle beraber toplam 6000 küsur aboneye ulaştık. Buradan hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hani bu emeklerimi karşılıksız bırakmadığınızdan dolayı minnetlerimi size sunmak istiyorum. İnşallah 2024 benim için de sizler için de muhteşem geçer. Hepinizin gönlündekinin gerçek olması dileğiyle bu videoyu kapatmak istiyorum. Videoyu izleyen arkadaşım, videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone olmadıysan abone olmayı ama en önemlisi kendine iyi bakmayı unutma. Bu zaten bizim klasik kanal kapanış videomuzdu. Bugün bir şey eklemek istiyorum. Arkadaşlar hani Tanrı, Allah, Rabbim artık inancınız neyse kimseyi inancına göre yargılayacak bir odun değilim çok şükür. Benim gönlümdekini yavaş yavaş veriyor. İnşallah sizlerin de gönlündekini yavaş yavaş verir. 2023 çoğumuza kötü, çoğumuza iyi şeyler bıraktı. 2024 inşallah hepimize çok güzel şeyler getirir. Paralar getirir, sağlıklar getirir, mutluluklar getirir. Bana da bol bol abone getirir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Seneye görüşürüz şakası yapmayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.